23 Mart 2020 günü 51 yaşındaki Gretchen Anthony'nin ailesi kızlarından bir takım garip telefon mesajları almaya başlar ve endişelenerek polisten yardım ister. Sonraki günlerde polis ekiplerinin aramaları 2500 kilometrelik bir alana yayılacak, Gretchen'ın gönderdiği mesajların ne anlama geldiği anlaşılacaktır. Elbette mesajların içeriğinden, gerçek olay yeri görüntülerinden ve vakanın tüm detaylarından bahsedeceğim. Fakat önce 2020 nasıl bir yıldı hep birlikte hatırlayalım. Çin'de ortaya çıkan ölümcül bir virüs koronavirüs. Çin'deki koronavirüs. Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül virüs. Wuhan kentindeki hastanelerde adım atacak yer yok. Ölümcül virüs çok hızlı yayılıyor. Ölümcül virüs Türkiye sınırına dayandı. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası. Türkiye'de koronavirüs salgını Dünya tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir çıkmazın içinde. O zamanları hatırlamaya çalışalım. 2 defa öksürdüğümüzde bile koronavirüs paniği yaşadığımız, sevdiklerimizi ve kendimizi korumak için hiçbir yere çıkmadığımız çok zor günlerdi. Peki böyle bir durumda Gretchen'ın 12 yaşındaki kızı da dahil olmak üzere kimseyi aramaması, yalnızca mesaj atması çok garip değil mi? Elbette Gretchen'ın ailesi de böyle düşünüyor ve polisi arıyor. Polis ekipleri Gretchen'ın 2 hafta daha kalacağını söylediği hastaneye gidiyor. Fakat 51 yaşındaki kadının hastanede olmadığı anlaşılıyor. O esnada polis ekiplerini endişelendiren bir de keşif yapılıyor. Gretchen Anthony'nin aracı hastanenin otoparkında park halinde bulunuyor. Ön koltukta bir kadın çantası gören polis ekipleri artık bunun bir kayıp vakası olduğuna karar veriyor. Çünkü istatistiklere göre bir kadının çantasını yanına almadan bir yere gitmesi oldukça düşük bir ihtimal. 26 Mart 2020 günü polis ekipleri bir ipucu elde etmek umuduyla Gretchen Anthony'nin evini kontrol etmeye gidiyor. Ve bakın komşulardan biri polislere ne anlatıyor. Really serious woman scream, like just screaming, like she was being attacked. And then I heard her scream, no. And then I heard something about it hurts, stop it. The scream was really serious. Komşu çığlıkları 21 Mart 2020 günü, yani Gretchen Anthony'nin son görüldüğü gün sabaha karşı duymuş. Bu esnada polis ekiplerinin yanına bir başka komşu geliyor ve aynı saatlerde Gretchen'ın garaj kapısının altından su ve sabun karışımı bir sıvı aktığını görüyor. Daha fazla kanıt toplama amacıyla eve giren polislerin dikkatini yoğun bir deterjan kokusu çekiyor. Etrafta çok sayıda temizlik malzemesi var ve yakın zamanda kullanıldıkları açıkça belli. Ayrıca evde üzerinde koyu kahverengi lekeler olan bir havlu bulunuyor. Daha sonra yapılan laboratuvar analizlerinde bunların kan lekesi olduğu tespit ediliyor. Üst kata çıkan merdivenlerin hemen ucunda kırık bir çerçeve, yatak odasının zemininde cam kırıkları, duvarlarda da noktasal kan lekeleri bulunuyor. Olay yerini titiz şekilde incelemeye devam eden ekipler dikkatlerini evin hemen yanındaki garaja yöneltiyor. Garaj kapısının kilidinde kırık bir anahtar var ve bu içeri zorla girilmeye çalışıldığını kanıtlıyor. Garajın içine girdiklerinde ise polisleri evdekinden çok daha yoğun bir deterjan kokusu ve ıslak bir zemin karşılıyor. Ne yazık ki Gretchen Anthony'ye ait hiçbir iz yok ve bunun artık bir cinayet soruşturması olduğu açıkça ortada. Az önce 21 Mart gecesi çığlıklar duyan bir komşudan bahsetmiştim. Nedendir bilinmez kadın o gece polisi aramamış fakat Gretchen'ın evinin önünde gördüğü siyah bir kamyonetin fotoğrafını çekmiş. Başka komşular da o gece siyah kamyoneti gördüklerini söylüyor. Veri tabanında yapılan kısa bir arama sonunda siyah kamyonetin 44 yaşındaki David Anthony'ye ait olduğu ortaya çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi David Gretchen'ın eşi. Yaşananlara devam etmeden önce Gretchen ve David çiftini daha yakından tanımamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 2010 yılına gidiyoruz. Gretchen kızının velayetini de paylaştığı ilk eşinden bir süre önce ayrılmış, sağlıklı beslenmeye, düzenli olarak spor yapmaya çok önem veren bir kadın. David ise o esnada antrenör olarak bir spor salonunda çalışıyor. İkilinin yolları Gretchen'ın David'in çalıştığı spor salonuna kaydolmasıyla kesişiyor.
Kısa süre içinde aralarındaki çekimin büyüsüne kapılan çift 2015 yılında Las Vegas'ta evleniyor. Gretchen hayatının ikinci baharında genç ve yakışıklı David'le karşılaştığı için çok mutlu. Ayrıca David, Gretchen'ın kızı Ava ile de çok iyi anlaşıyor. Fakat David'in değişken ve zaman zaman agresifleşmesine sebep olan bir yapısı var. Ailesi de 20'li yaşlarından beri David'in bu yönünü fark etmiş. Birkaç defa doktora gitmesini de önermişler. Fakat David psikolojik sorunlarını spor yaparak yendiğini düşünmüş. Elbette kişiyi muayene etmeden sadece basından öğrenilen detaylarla asla teşhis konamaz. Fakat David Anthony'nin bipolar kişilik bozukluğunun karakteristik özelliklerini taşıdığını söyleyebilirim. 2017 yılına gelindiğinde David'in derinlerde yatan bu agresif yapısı çalıştığı spor salonunun sahibi tarafından fark ediliyor. Özellikle salona gelen kadınlara karşı David'in son derece agresif ve saldırgan tavırlar sergilediğini gören patronu, ki kendisi de bir kadın, David'i işten çıkartma kararı alıyor. Fakat 2 yıl sonra David'i tekrar aynı spor salonunda işe alıyor. 2019 yılına gelindiğinde artık çiftin evliliği kurtarılamayacak bir halde. Hatta durum o kadar kötü ki bırakın evliliği, Gretchen canını kurtarmaya çalışıyor. Gretchen, David'in zaman zaman ne kadar agresifleştiğini bildiği için evin içine ve garaja yerleştirdiği kameralardan sürekli David'i izliyor. Bir süredir odalarını bile ayırmışlar ve Gretchen kapısını kilitleyip yalnızca David uyuduğunda odasından çıkıyor. Zavallı kadın inanılmaz bir baskı ve korku içinde cesaretini toplayıp 2019 yılının sonlarında David'e evi terk etmesini söylüyor. David annesinin yanına taşınıyor fakat Gretchen hala korku içinde. Bir kez daha korkularının üzerine gidip 2020 yılının Şubat ayında resmi olarak boşanma davası açıyor. Boşanma davası David üzerinde inanılmaz bir etki yaratıyor. Son derece agresif ve saldırgan bir ruh haline bürünen David'in bu davranışları patronunun da gözünden kaçmıyor ve kadın David'i tekrar işten çıkartıyor. David'in etrafında kimsenin kendini güvende hissetmediğini söyleyen ve Gretchen'ı da tanıyan kadın Şubat ayında David'i işten çıkarttıktan hemen sonra Gretchen Anthony'ye şu mesajı gönderiyor: ondan uzak dur. Gretchen ve David'in problemli evliliği ve David'in şiddete yatkın karakterini incelediğimize göre soruşturmaya geri dönebiliriz. Az önce size Gretchen'ın kaybolmadan kısa süre önce evine kameralar yerleştirdiğini söylemiştim. Fakat olay yerinde yapılan incelemede hiçbir kamera bulunmadı. Bunun anlamı basit. Biri ya da birileri kameraları sökmüş. Neyse ki günümüzde teknoloji çok gelişti ve kameraların kaydettiği görüntüler güvenlik şirketleri tarafından bir süre saklanabiliyor. Polisler şirketin kamera görüntülerini hazırlamasını beklerken David'in annesiyle konuşup bilgi almaya karar veriyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler polis ekipleri ve David Anthony'nin annesi arasında geçen o konuşmaya ait. Hi, Jupiter Police. Sorry to bother you. Gretchen's been in touch with me because she's in the CDC center. She has the virus. Okay, what CDC center is she at? I don't know. She texted me this morning and said she was in there. I have the text. Would you like to see it? I would love to, thank you. All right, no problem. Okay. He had said he was going to Costa Rica. Gördüğünüz gibi David Anthony 24 Mart günü eşyalarını siyah kamyonetinin arkasına atıp Costa Rica'ya doğru yola çıkmış. Elbette boşanma aşamasındaki eşi kayıp olan bir adamın gizemli bir şekilde ortadan kaybolması onu şüpheli listesinde zirveye yerleştiriyor. Bu esnada dedektifler günlerdir Gretchen'ın aracının bulunduğu otoparkın kamera görüntülerini izlemektedir ve önemli bir kare yakalarlar. Son derece karanlık ve bozuk da olsa görüntüde uzun bir insan silüeti görülüyor. Gretchen'ın aracını hastane otoparkına görüntüdeki kişinin bıraktığını ve bu kişinin David Anthony olduğunu düşünen dedektiflerin teorisi kriminal laboratuvar tarafından destekleniyor. Bu adamın David Anthony olduğunu kanıtlamak imkansız fakat görüntüdeki kişinin David Anthony ile aynı boyda olduğu yapılan özel işlemler sonucunda kanıtlanıyor. Kayıp bir kadın, kayıp bir adam, duvarlarında kan bulunmuş bir ev, temizlenmiş bir garaj ve başkası tarafından atıldığı belli olan telefon mesajlarıyla son derece garip bir hal alan vakanın seyri değişmek üzeredir. Emniyetin siber suçlarla mücadele birimi Gretchen Anthony'ye ait cep telefonundan tam 1000 kilometre uzakta bir sinyal yakalar. Dahası David Anthony'nin telefonu da aynı bölgeden sinyal vermektedir. Sinyaller kısa süre sonra kesilse de polis ekipleri artık ne yöne bakmaları gerektiğini öğrenmiştir. Sonraki günlerde birkaç kez daha ikilinin cep telefonlarından sinyal alınır. David ve Gretchen adeta Hansel ve Gretel gibi
arkalarında dijital ekmek kırıntıları bırakarak olay yerinden uzaklaşmaktadır. Aramayı sinyallerin olduğu bölgeye yoğunlaştıran dedektifler birkaç ikinci el dükkanına ulaşır. İzlemekte olduğunuz görüntülerde David Anthony, Gretchen'e ait mücevherleri bozdurup karısının koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini söylemektedir. Tam da bu esnada veri tabanında yapılan bir keşif herkesi şok eder. 44 yaşındaki David Anthony'nin gerçek adı aslında David Anthony Deutsch'tur. David 1997 yılında bir video kaset dükkanını soymuş ve bir polis memurunu yaralamıştır. Yakalandıktan sonra suçlarını kabul eder ve kısa süre sonra serbest kalır. Cezaevinden çıktıktan sonra yeni tanıştığı insanlara kendini David Anthony olarak tanıtarak geçmişini ve sabıkasını saklar. Ne yazık ki David'in sabıkaları bununla da sınırlı değil. Gretchen'ın kaybolmasından tam 7 gün önce bölgedeki bir alışveriş merkezinde ergen kızları takip ettiği için ihbar ediliyor. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri David'i tutuklayıp karakola götürüyor. İzlemekte olduğunuz görüntüler de o anda polis kameraları tarafından kaydediliyor. Araçta oturan bu güzel köpeğin adı ise Kobe. Sahibi tutuklandığı için polis ekipleri onu bir barınağa gönderiyor. Gözaltında 4 gün geçiren David, Gretchen Anthony'nin kayboluşundan 3 gün önce serbest kalıyor. Kobe'den birazdan tekrar garip bir şekilde bahsedeceğim ama şimdilik hikayeye devam edelim. Gretchen'ı canlı bulma umutları hızla azalırken 27 Mart 2020 günü 51 yaşındaki kadının telefonu evinden tam 2500 kilometre uzakta bir kez daha sinyal verir. Kısa süre sonra ise bir devriye polisi David Anthony'nin hakkında ihbar bulunan siyah kamyonetini durdurur. Doğal olarak memur David'e karısının nerede olduğunu sorar. Adam karısının koronavirüs tedavisi için hastaneye gittiğinden başka hiçbir şey söylemez. Araçta yapılan aramada Gretchen Anthony'nin cep telefonu dışında dikkat çekici hiçbir kanıta rastlanmaz. Açık açık yalan söylediği ortada olsa da polis ekiplerinin elinde David'i tutuklamaya yetecek bir kanıt yoktur ve David bir kez daha serbest kalır. Hatırlarsanız polis ekiplerinin o gece evde neler yaşandığını anlamak için güvenlik şirketinden gelecek kamera görüntülerini beklediğini söylemiştim. Takvimler 30 Mart'ı gösterdiğinde dedektifler nihayet bu kritik görüntülere kavuşuyor. Bu görüntüler 21 Mart 2023 günü Gretchen Anthony'nin bahçesindeki kamera tarafından kaydedildi. Gölgelerde saklanan uzun figür dikkatinizi çekmiş olabilir. Tıpkı hastane otoparkında görülen uzun silüete benziyor. David Anthony muhtemelen önce garaja eski anahtarı ile girmeye çalıştı. Fakat Gretchen kilitleri değiştirdiği için başarılı olamadı. Uzmanlar garaj kapısının kilidindeki anahtarın bu şekilde kırıldığını düşünüyor. Eve ve garaja giremeyen David saatler boyunca Gretchen'ı bekledi ve zavallı kadın eve geldiğinde saldırdı. Elleriyle ağzını kapatarak bağırmasına engel oldu, garaja sürükledi ve maalesef garaja girdikten sonra Gretchen'ı soğukkanlı bir şekilde öldürdü. Elbette tüm bu anlar kare kare güvenlik kameraları tarafından kaydedildi fakat polis ekipleri bu görüntüleri basınla paylaşmadı. O anlara ait yürek burkan bir diğer detaysa Gretchen'ın David'in elinden kurtulmaya çalışırken Alexa cihazına 911'i ara, lütfen 911'i ara diye defalarca kez komut vermesi. Amazon tarafından satılan Alexa cihazları sesli komut özelliğiyle ışıkları açıp kapama, telefon çağrılarını kabul etme ya da müzik çalma gibi görevleri yerine getiriyor. Telefonunuzdaki sesli asistanın ev versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ne yazık ki bu cihazların 911 araması yapabilmesi için ayarlar menüsünden aktif edilen özel bir izne ihtiyacı var. Kim bilir, belki de Gretchen bu özelliği aktifleştirseydi bugün hala hayatta olabilirdi. Görüntülerin basınla paylaşılan kısmında 44 yaşındaki David Anthony'nin boşanma aşamasında olduğu eşi 51 yaşındaki Gretchen Anthony'yi öldürdükten sonra garajı temizlediği görülüyor. İşte kendisini kimsenin görmediğini sanan David'in garajdaki güvenlik kamerasıyla göz göze geldiği an. Bu andan sonra David evdeki tüm kameraları söker fakat video akışı canlı bir şekilde güvenlik şirketinin bulut sistemine yüklenmektedir. 30 Mart günü yapılan bu keşiften sonra dedektiflerin elinde David Anthony'yi tutuklamak için çok sağlam kanıtlar vardır. Yalnızca bir gün sonra 31 Mart 2020 günü köpeği Kobe ile yürüyüş yapan David Anthony tekrar tutuklanır. Kobe ise bir kez daha barınağa gönderilir. Şimdi o anlara ait gerçek görüntüleri izleyelim. Hey David, who are you? My name is Jared Kennerson. I'm a detective with the Jupiter Police Department. There's a warrant for your arrest, and I'm going to explain that when we get back to the... Excuse me? What? Homicide.
For who? Who do you think? That's why I asked the question. We'll talk about it at the headquarters, okay? Okay. All right. Bir anlığına kendinizi David'in yerine koyun. Gerçekten suçsuz olsanız ve bir cinayet şüphesiyle gözaltına alınsanız, sorduğunuz ilk soru kimin cinayeti için gözaltına alındığınız olur muydu? Muhtemelen hayır. Çünkü suçsuz olduğunuzu ispatlamak için uğraşırdınız. Fakat David suçlu olduğunu bildiği için masumiyetini ispatlama çabasında değil. Tek istediği polislerin gerçeği öğrenmesine engel olmak. David'in tutuklandığı andaki bu bakış açısı saatlerce süren sorgusunda da devam ediyor. Sürekli Gretchen'ın hayatta olduğunu söyleyen David, karısının bir anda ortadan kaybolmasına mantıklı bir açıklama yapamıyor. We have obtained a warrant for your arrest for murder. Okay. She's alive. Up until El Paso. We were driving separate vehicles, so she bolted. There was no record of her being at any hospital for COVID-19. Okay. Zero record. Doesn't mean anything. You have her phone. You sent the text messages. You planted her car at Jupiter Medical Center because you're on video doing it. We have all that information. She had me do it. And dragged her into the garage. It's on video, David. Still alive. Gretchen's still alive. You see that little girl right there? I want you to look at her. I love her. Look at her. I know you do. You know, Look at her real good. I was the one who taught her how to ride a bicycle. And shoot that- a hoop and use and her that's awareness. awesome. Yep, and that is awesome. Then do what's right for her. I would never hurt her. I would never hurt either one. Well, you're hurting her indirectly by not letting us know where her mom is. You have to ask her. We can't ask her. She's dead. She's dead. Their mother is still alive. That's what She she's is telling not you. alive. I have video of me killing her. How do you know what we have? Show it to me. Her Show dead- me the video. her dead body? Show me the video. Her dead body is right Show there. me the video. I know that it exists. Okay, then So show you it to can me. demonstrate Because all you want show. You are a That monster. had nothing to do with it. You are a monster. You're not even doing your homework, are a man. monster for Do what your you homework, did. Jared. You are a monster Do for your what you homework. did. And everybody's going to look at you like that. I'll ask for a lawyer. No problem. I'm not asking any more questions. Gördüğünüz gibi dedektifler ne yaparsa yapsın David, Gretchen'ın hala hayatta olduğunu söylemeye devam ediyor. Bunun üzerine dedektifler Gretchen'ın 12 yaşındaki kızı Ava'nın fotoğrafını göstererek David'den bir itiraf almaya çalışıyor. Ne yazık ki saatler süren sorguda dedektifler David'in suçu itiraf etmesini sağlayamıyor. David Anthony, Gretchen Anthony'yi kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken dedektiflerin elinde hala bir beden yok. 2020 yılının Mart ayında başlayan Gretchen Anthony'yi arama çalışmaları aylar boyunca devam ediyor. Aralık ayına gelindiğinde 9 aydır gece gündüz demeden çalışan dedektifler hala Gretchen'ın cansız bedenini bulamamış ve artık David Anthony'nin duruşmasına çok az bir süre kalmıştır. Gretchen'ın acılı ailesi kızlarının en azından bir mezarı olması için gözyaşı dökerken ortada bir ceset olmadığı için David'in ölüm cezası alma ihtimali çok düşüktür. 9 ayın sonunda dedektifler ailenin de onayını alarak David'e bir anlaşma teklif eder. Anlaşmaya göre David suçunu itiraf edip Gretchen'ın cansız bedeninin yerini söyleyecek, bunun karşılığında da 1. derece cinayet yerine 2. derece cinayetle yargılanacak, ölüm cezası yerine de 38 yıl hapis cezası alacaktır. O güne dek ayrılma aşamasında olduğu eşi Gretchen Anthony'nin hayatta olduğunu iddia eden David, anlaşmayı kabul ederek cinayeti itiraf eder. Zavallı kadını evinden birkaç kilometre uzakta bir alışveriş merkezinin arkasındaki çimenlik bir alana gömdüğünü söyler. 21 Kasım 2020 günü Gretchen Anthony'nin cinayetinden tam 9 ay sonra polis ekipleri David'in söylediği yerde zavallı kadının cansız bedenine ulaşır. Yapılan otopside 51 yaşındaki kadının göğüs ve boyun bölgesine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği anlaşılırken kollarında da çok sayıda defansif yara izi görülür. Gretchen hayata tutunmak için var gücüyle savaşmış, kendini korumaya çalışmıştır. Bunlar çok spesifik yaralardır ve kurban kendini savunmaya çalışırken kollarını kaldırdığı için oluşur. Adli tıpta kullanılan suç aletinin boyu, yüzeyi, darbenin geliş açısı gibi pek çok detayı bu yaralardan tespit ederiz. Birazdan hep birlikte David Anthony'nin mahkemesine ait gerçek görüntüleri de izleyeceğiz.
Fakat önce her zaman sorduğumuz o kritik soruyu soralım. Neden? David Anthony bu cinayeti neden işledi? Hatırlarsanız David'in bipolar kişilik bozukluğunun karakteristik özelliklerini taşıdığından bahsetmiş, ayrıca köpeği Kobe hakkında da başka detaylar vereceğimi söylemiştim. David'in köpeğine Kobe adını vermesinin bir sebebi var. David dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın çok büyük bir hayranı. Böylesine büyük sporcuların, sanatçıların milyonlarca kişi tarafından idol olarak görülmesi son derece normal. David de çok sevdiği köpeğine çok sevdiği basketbolcu Kobe'nin adını vermiş. Ne yazık ki Kobe Bryant 26 Ocak 2020 günü bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Neredeyse takıntı düzeyinde hayranlık beslediği Kobe'nin bu ani ve trajik ölümü David'i derinden sarstı. Bu da yetmezmiş gibi dünya o günlerde neredeyse 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir pandemiyle mücadele ediyordu. Böylesine trajik olaylar bipolar kişilik bozukluğuna sahip insanlarda çok büyük değişimlere sebep olabilir. Manik ve depresif episodlar arasında seyreden bu hastalığa sahip kişiler manik dönemlerinde çok enerjik ve mutluyken döngünün depresif kısmına geçtiklerinde tüm yaşama isteklerini kaybedebilir. Bana sorarsanız bu iki olay David'in çok yoğun bir depresif döneme girmesine sebep oldu. Elbette hiçbir koşul ve şart altında masum bir insanın canını almak kabul edilemez. Yaşanan hiçbir şey cinayeti meşrulaştırmaz. Yalnızca David'in bu cinayeti işlemesinin arkasındaki nedeni anlamaya çalışıyorum. You used what you did to negotiate something for yourself. You are pure evil. You stole a mother away from her child, a daughter away from her mother. You are a monster. You are a coward. You can never be forgiven. Violations saw the COVID pandemic as an end-of-the-world prophecy, an Armageddon that I felt compelled to escape no matter the cost. Instead of being a man, I chose to be a coward. I tried to steal what wasn't mine, and in the process I ended life. Her life had value, her life had meaning, and I stole that life. Bipolar kişilik bozukluğunun ne gibi yıkımlara neden olabileceğini daha yakından görmek isterseniz, asansörde gizemli bir şekilde kaybolan Eliza Lam'e anlattığım videoma da buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.